Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün Binance vadeli işlemler, Binance Futures borsasını çok detaylı bir şekilde anlatacağım. İşlem yaparak anlatacağım, göstererek anlatacağım. Biraz video uzun sürecek arkadaşlar. Ama böyle bir talep geldi. Vadeli işlemleri öğrenerek kullanmak oldukça önemli. Çünkü çok riskli bir piyasa vadeli işlemler arkadaşlar. Umarım videonun sonunda anlarsınız. Önce küçük videoya geçmeden küçük hatırlatmalar yapayım. Dediğim gibi video zaten uzun sürecek. İlk önce bu anlatacağımız tüm bölümleri parça parça da olsa arkadaşlar ben hepsini daha önce videolarımda anlattım. Bununla ilgili videonun sonuna bir oynatma listesi ekleyeceğim. Göreceksiniz. Onu izleyebilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmına bakın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına da bu videoların linklerini teker teker koyacağım. Dolayısıyla siz oradan teker teker gidip hani ben burada anlatacağım ama yine anlamadığınız bir yer olursa işte ne mesela stop limit. Stop limit'in aşağıda detaylı videosu muhakkak var arkadaşlar. İşte trailing stop hepsinin var arkadaşlar. Dolayısıyla oradan da açıklamalar kısmındaki linklerden de teker teker gidip o detaylı videoları da izleyebilirsiniz. Böylece ben bunları bir derlemek istedim. Böylece hepsini anlayacağınızı düşünüyorum. Önce yine küçük bir hatırlatma yapıp hemen işlem açarak konumuza başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Binance'a ilk kez kayıt oluyorsanız ya da daha önce hesabınız var da komisyon indiriminiz yoksa tam %20 ömür boyu komisyon indirimle bize özel bir link veriyoruz size arkadaşlar. Bu linkle Binance'a kayıt olduğunuzda %20 bir komisyon indiriminden yararlanıyorsunuz. Bu çok ciddi bir miktar arkadaşlar. Bundan yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Bu alabileceğiniz zaten en yüksek komisyon ödülü arkadaşlar. İkinci olarak vadeli işlemlere ilk kez giriş yapıyorsanız masaüstü cihazlarda şu şekilde sizden bir referans kodu isteyecek arkadaşlar. Buraya Türkiye yazarsanız aşağıda vereceğim yine. Yine arkadaşlar mobil cihazda da şöyle bir görüntü olacak. Buraya da yine Türkiye yazıp işlem hesabını aç tuşuna bastığınızda burada da %10, bu da maksimum zaten arkadaşlar. Zaten %10 alınabiliyor vadeli işlemlerde. Burada da %10 bir komisyon indiriminden yararlanabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi konumuza yavaş yavaş geçelim. Burada hazırlıklarımızı yaptık yine. Şurayı kapatalım. Size neler anlatacağım arkadaşlar? Bunlar değil daha fazlasını da anlatacağım. İşlem açma kapatma, stop limit, stop market kullanımı, trailing stop kullanımı, likidasyon hesaplama, kar hesaplama, terimlerin anlamı ve ne işe yaradıklarını hepsini anlatmış olacağız. Öncelikle arkadaşlar vadeli işlem nedir? Buradan başlayalım. Arkadaşlar vadeli işlemle marjini karıştırmayın. Vadeli işlem USDT yani Tether cinsinden burada gördüğünüz ilgili coinlerin kontratını kaldıraçlı bir şekilde almanızı yarayan bir borsadır arkadaşlar. Buradan vadeli işlemlere bildiğiniz gibi işlem yapmak istiyorsanız sadece USDT ile işlem yapabilirsiniz. Yani vadeli işlemler cüzdanınıza sadece USDT atabilirsiniz. Buradan da yine çıkış yaparken yani spot cüzdanınıza çıkış yaparken yani paranızı çekerken sadece USDT çıkartabilirsiniz. Yani Tether çıkartabilirsiniz. Bunu bir önce anlayalım. Şimdi vadeli işlemlere nereden transfer yapacağız? Yani paramızı spot cüzdanımızda normal borsa hesabımızda bir paramız var. Vadeli işlemlerde hesap yapmak istiyoruz. Nereden transfer edeceğiz? Buradan başlayalım. Bakın arkadaşlar sağ aşağı indiğimizde transfer butonu var. Transfer butonuna bastığınızda bakın spot wallet'tan perpetual wallet'a diyor. Buradan istediğiniz miktarda seçip aktarabiliyorsunuz. Şimdi burada ikinci bir seçenek var BNB. Hocam madem sadece USDT ile işlem yapıyorsa neden BNB'ye aktarıyoruz sorusunun cevabı çok basit arkadaşlar. Eğer BNB ile işlem yaparsanız bildiğiniz gibi Binance'ın coin olduğu için başta verdiğim %10'a ek ayrıca bir de komisyon indiriminden tekrar faydalanıyorsunuz. Bu sadece tamamen buradan komisyon düşsün diye yapılan bir özellik. Yani sadece USDT de atarsanız işlemlerinizi yaparsınız. O zaman sizden USDT komisyonlardan USDT alır arkadaşlar. Şimdi paramızı transfer ettik vadeli işlemlere. Vadeli işlemlerin ne olduğunu anladık. Buraların hepsini anlatacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi karşımıza ilk önce buy ve sell emirleri çıkıyor. Arkadaşlar buy ne demek? Bunu da anlatmıştım daha önce. Bir
bir coin'in, bir şeyin yükseleceğini düşünüyorsanız alırsınız arkadaşlar. Burada vadeli işlemlerde çift taraflı işlem yapma opsiyonu var. Nasıl oluyor bu çift taraflı işlem versiyonu? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Piyasada 1 kilo elma alacağım. Şu an 5 lira arkadaşlar. Ben yarın bu elmanın 8 lira olacağını düşünüyorum. O zaman ne yaparım arkadaşlar? Bu elmayı alırım 5 liradan. USDT'mle 5 dolar diyelim. 5 USDT'lik alırım. 8 lirayken satarım. O bir elmadaki 3 USDT'yi cebime koyarım. Dolayısıyla burada seçtiğiniz işlem çiftinin herhangi birinde bu coin'in yükseleceğini düşünüyorsanız ne yapacaksınız? Alacaksınız arkadaşlar. Hocam burada çift taraflı işlem var. Almadan satmakta var mı? Var, evet arkadaşlar. Burada şimdi şu an benim BTC'm yok burada. Yani BTC kontratım yok. Yine elma örneğinden gidelim arkadaşlar. Bugün elma 8 lira olduğunu düşünün. Biraz elma örneği bu örneğe tam uymayabilir ama öyle düşünün. Siz arkadaşınızdan 8 liraya borç aldınız elmayı. Elmayı size verdi. Siz bu elmayı gittiniz sattınız. 8 lirayı cebinize koydunuz arkadaşlar. Ertesi gün arkadaşınıza bir elma borcunuz var, öyle düşünün. Gittiniz ertesi gün 5 liraya aldınız. Ne yaptınız? Arkadaşınıza gidip elmayı verdiniz. 3 lira cebinize kaldı. O yüzden burada satış opsiyonunu da kullanabiliyoruz. Şimdi borç dedim, sakın anlamayın. Yanlış anlamayın. Çünkü vadeli işlemlerde yine en çok merak edilen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Vadeli işlemlerde borç diye bir şey yok. Ne borsa ne de herhangi bir şey sizden borç almıyor. Yani işlem açtığınız zaman işleminiz ne kadar durursa dursun herhangi bir faiz ödemiyorsunuz. Bunu bir kere aklınıza yazın. Marjin ticaretiyle karıştırmayın. Bildiğiniz gibi marjin ticaretinden borç alma var. Burada borç alma diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece paranızı belli bir kaldıraç oranında değerlendirme şansını sunuyor. Kesinlikle faiz yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar pozisyonunuzu açık tutabilirsiniz. Şimdi hem alış hem satış yapacağım arkadaşlar. Şimdi göstergelere bakalım. Bakın price yazıyor. Price yazan yer ne demek? Benim alacağım ya da satacağım fiyatı belirleyeceğim yer arkadaşlar. Limit emrinde. Limit ne demek arkadaşlar? Limit şu demek. Ben bu paradan bunu alacağım demek. Ya da ben bu paradan bunu satacağım demek. Hemen gösterelim. Mesela ben diyorum ki bakın Bitcoin 8.900 şu an. Ben 8.880'e düşerse diyorum. Belirlediğim miktarda bakın burada seçebilirsiniz. Bunları da anlatacağım. Bunu al ya da bunu sat diyorum. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bakın yapalım hemen. Mesela al diyelim. Bakın fiyat şu an 8.900. Henüz 8.800 değil mi? O yüzden open orders dediğimiz açık pozisyonlar kısmına bizim işlemimizi düşürüyor. Bakın bu gerçekleşmiş bir işlem değil arkadaşlar. Bu açık bir işlem. Bakın iptal edebiliyorum. Zaten filled yazan yer bunun yüzde kaçının gerçekleştirdiğini gösteren yer. Gerçekleştirmiş bir pozisyonda birazdan anlatacağız. Hiç merak etmeyin. Bakın bunu iptal edelim. Bu sayede biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Fiyat ancak az önceki örnekte olduğu gibi kendi belirlediğimiz yere düşerse ya da satma emrinde bu sefer satış yapacağımızı düşünelim. Ne yapardık? İlk örnekte verdiğim gibi daha yüksek bir yerden satardık ki daha düşük bir yerden alıp yerine koyalım. O zaman ben mesela diyorum ki Bitcoin 8.950'ye çıkarsa sat dedim mesela. Bakın arkadaşlar. Bakın yine açık emirlerime düştü. Bitcoin ne zaman 8.950'ye çıkarsa benim bu pozisyonum açılacaktır. Bu limit emri arkadaşlar. Limit emri kısaca bunu kendimizin belirlemesini, fiyatın kendimizi belirliyoruz ve buradan al kardeşim diyoruz. Şimdi bir de market var. Bakın hemen sağında. Market ne demek arkadaşlar? Bakın size herhangi bir fiyat göstermiyor. Fiyat göstermemesinin sebebi şu. Market. Siz buradaki verdiğiniz emirle şunu diyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeşim sen şu an fiyat neyse, burada neyse ben ne kadarlık almak istiyorum? İşte 10 dolarlık almak istiyorum. İşte bu da 0.139 metre. Bunu hemen al diyorum. Hemen al dediğimde bakın. Yapalım, alalım arkadaşlar sizin için. Bakın aldım. Hemen pozisyonum açıldı bakın. Open order'sa düşmedim. Şimdi bunu yine
Marketten kapatayım. Kapattım. Buraları anlatacağım arkadaşlar. Markete bastığınızda da dolayısıyla ne yapıyormuşuz? Hemen o anda piyasa neyse onu alıyormuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar çok detaylı anlatacağım dediğim gibi. O yüzden hızlı acele etmiyorum. Hızlı davranmıyorum. Anlayacağınız bir videonun olmasını temenni ediyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Yine limite gelelim. Şimdi arkadaşlar bir limit teklifi verelim. 8.885'ten alış emri vereceğiz. Şimdi gelelim şuraya. Emri vermeden. Şu üstte gördüğümüz yine önemli kısımlardan isolated ve 120x yazan yere. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Isolated nedir? Bu arada mobil cihazlarında izole olarak geçiyor arkadaşlar. Cross da yine mobil cihazlarınızda çapraz marjin olarak geçiyor. İzole marjin nedir? Çapraz marjin nedir? Buna gelelim arkadaşlar. Şimdi izole marjin şu demek arkadaşlar. Ben ilgili pozisyonu açıyorum. İlgili pozisyonum şu an açsam harcadığım para ne kadar arkadaşlar? 3.20 dolar. İzole marjin der ki senin işlemini 3.20 dolar üzerinden açıyorum. Ve likidasyon fiyatını birazdan anlatacağım yine. Likidasyon fiyatını 3.20 dolar üzerinden belirliyorum. Eğer sen likidasyona düşersen bakın ben bu 3.20'yi açtım. Kenarda hala 26 dolar param kalacak. Senin bu parana dokunmuyorum diyor. İzole marjin pozisyonunuzdaki miktarı diğer ana bakiyenizden ayırmanızı sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla izole marjinde işlem açarsanız eğer ki ben birazdan yine açacağım. Hatta açalım arkadaşlar. Ona hemen detaylı anlatalım. Şöyle market fiyatından şu kaldıracı biraz düşürelim. Bunu da anlatacağım size. Bakın kostüm bu kaldıraç şöyle bir pozisyon. Marketten açalım hızlı bir şekilde açılsın. Hem de göstermiş olalım. Açıldı. Bakın arkadaşlar pozisyonu açtık izole marjinde. Bakın bu pozisyonum ne zaman likidasyona düşüyor? 8552'ye. Bitcoin 8552'ye eğer düşerse ben sadece şurada gördüğünüz pozisyonu açtığım miktar olan 0.78 doları kaybederim. Buradaki 28-38 dolarıma hiçbir şey olmaz. Şimdi izole marjin bu işe yarıyor. Peki hocam izole marjini diyelim ki likidasyon seviyemiz yaklaştı. Ya da ben bu izole marjine para eklemek istiyorum. Likidasyon seviyemiz 8552'den daha da aşağı çekmek istiyorum. Bu mümkün mü? Evet arkadaşlar. İzole marjine marj eklemek, para eklemek mümkün. Bu nereden oluyor? Bakın izole marjinde bir pozisyon açtık. Birazdan çapraz marjinde de açacağız. Yanında hemen artı işareti var. Buraya tıklıyoruz. Bakın benim ana bakiyem gösteriyor. Şimdi diyelim ki ben bu pozisyona 5 dolar ekleyeceğim. Bakın diyor ki arkadaşlar siz eğer 5 dolar eklerseniz bu pozisyona 6042 USDT'ye likidasyon seviyemiz düşüyor. Ekleyelim. Bakın ekledik. Artık bizim marjinimiz ne kadar arkadaşlar? 5.78. Likidasyon seviyemiz ne? 6042. Artık 6042 dolara Bitcoin düşerse ben bu sefer 5.78 dolarımın tamamını kaybedeceğim. Şimdi burada da şöyle bir soru akla geliyor arkadaşlar. Ben buraya para ekleyince kar oranım artıyor mu? Hayır artmıyor arkadaşlar. Değişen tek şey likidasyon seviyeniz. Şu anki kar hesaplamanız tamamen ilk açtığım 0.78 ya da açtığınız 100 dolar, 200 dolar. İlk açtığınız pozisyona göre şekillenir. Buraya marjin eklemeniz ya da çıkartmanız sadece şuradaki likidasyon seviyenizi değiştirir. Bunu unutmayın. Peki izole marjine diyelim ki marj ekledim hocam. Karım baya arttı. Ben başka pozisyon da açmak istiyorum. Kenarda paramı çıkartmak istiyorum. Şuraya çıkartmak istiyorum. Riskimi azaltmak istiyorum. Çünkü sonuç olarak izole marjinde likidasyona düşersem burayı kaybedeceğim. Bu mümkün mü? Evet bu da mümkün arkadaşlar. Yine artı seçeneğine tıklayıp bakın remove margin kısmına tıklıyoruz. Bakın diyor ki maksimum 5 dolar çıkartabilirsiniz. Tamam diyorum ben 5 dolarımı çıkart benim. Bakın diyor ki likidasyon seviyem az önce 6042 idi. 8552'ye çıkar. Tamam diyorum çıkarttım. Şu an yetmedi arkadaşlar. Biraz daha az çıkartalım. 4.9 çıkartalım.
Evet, çıkarttım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tekrar likidasyon seviyem 8500'e çıktı ama 8500'e düşerse Bitcoin, ben sadece şuradaki paramı kaybedeceğim. Bu arkadaşlar ne oluyormuş? İzole marjin oluyormuş. İzole marjinden bu sayede sadece belirlediğimiz miktarı kaybediyormuşum. Dediğim gibi aşağıda bütün bunların açıklamasına bakın. Hepsi izole marjin, çapraz marjin nedirden anlattığım her şeyin videosu var arkadaşlar. Şimdi tasvip etmesem de birazdan niye tasvip etmediğimi söyleyeceğim. Ben bunu da marketten kapatayım. Şimdi geçelim cross marjine arkadaşlar. Bakın tıkladım. Arkadaşlar pozisyonum açıkken marjin değiştiremiyorum. O yüzden az önce o pozisyonu kapattım. Bilginiz olsun. Pozisyonunuz açıkken marjin tipi değiştiremezsiniz. Şimdi geldik cross marjine. Yani mobil cihazlarınızda çapraz marjine. Geçtik arkadaşlar. Yine bir pozisyon açalım. Az önceki gibi. Bu sefer 1.16. Bakın 1.16 dolarlık bir pozisyon açacağım. Marketten pozisyonumu açtım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, likidasyon fiyatımı göstermiyor bile. Yani diyor ki çok düşük. Niye çok düşük? İşte cross marjinin mantığı bu arkadaşlar. Eğer likidasyon durumu gerçekleşirse, likidasyona düşersem ana bakiyemin de tamamını kaybediyorum. Likidasyon seviyemi az önce izole marjinde ne yapıyordu? Sadece açtığım marjine göre hesaplarken burada tüm marjinime göre hesaplıyor ve tüm paramı kaybetmeme neden oluyor. Yine aynı soru aklınıza gelebilir. Hocam peki kar oranını da tüm marjine göre mi hesaplıyor? Hayır arkadaşlar. Yine ilgili pozisyondaki miktardaki kar oranınıza göre hesaplıyor. Şimdi bunu da kapatalım. Nereye gelelim arkadaşlar? Kaldıraçlar. Kaldıraç ayarlama. Şimdi burası oldukça önemli. Neden önemli? Kaldıraç neden önemli arkadaşlar? Kaldıraç buradaki bir nevi riskinizi temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Sizin 10 liranız var. Şimdi ana paranız 10 lira. 10 liralık işlem açıyorsunuz. Siz 10 kaldıraçla oynadığınızı farz ederseniz, yani çarpı 10. Yani çarpı 10 demek 100 liralık oynadığınızı düşünürseniz. Pozisyonun likidasyona düşme durumunu hayal edelim. Sonuçta bu 90 dolar ne arkadaşlar? Dediğim gibi borç değil ama sizin fazla oynamanızı sağlamak için verilen bir miktar. Ama sizin ana paranız en başta ne kadardı arkadaşlar? 10 dolardı. Dolayısıyla sizin oynadığınız ne? 100. Ana paranız ne? 10. İşlem ne zaman kapanır arkadaşlar? 10 dolar, yani ana paranızı kaybettiğinizde kapanır. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Ortalama 10 marjinde pozisyonunuz mesela aldık %10 düşerse bütün paranızı kaybedersiniz. Yine short pozisyonda %10, 10 kaldıraç için söylüyorum, %10 yükselirse paranızı kaybedersiniz. Tersi senaryoyu düşünelim. 110 kaldıraçla oynuyoruz. Seçelim hatta. Şuradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. 10 kaldıraçla oynadığımızı düşünelim. Aldık. Bitcoin %10 arttı. Paramız bu sefer 10 kaldıraçla oynadığımız için 2 katına çıktı arkadaşlar. Yine sattık. Bitcoin %10 düştü. Paramız ne oldu arkadaşlar? %10 2 katına çıktı. Arkadaşlar burada işlem ücretleri var. İşlem ücretleri devreye girdiği için tam olarak %10'a tekabül etmiyor. Bilginiz olsun. Birazdan zaten daha detaylı bilgiler de vereceğim. Şimdi hocam bunu 100 kaldıraç yaparsak. Şimdi bu 100 kaldıraç olayı tamamen işi kumara götürüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle düşünün yine. 1 liranız var, 100 lirayla oynuyorsunuz. Ana paranız neydi arkadaşlar? 1 liraydı. Siz ne zaman tüm paranızı kaybedeceksiniz? O 1 lirayı kaybedeceğiniz zaman tüm paranızı kaybedeceksiniz. Dolayısıyla hesap nereye çıkıyor? Bitcoin alış pozisyonunda %1 aşağı düşerse, bu arada komisyonlar var dediğim gibi, sigorta fonu var, anlatacağım. %1'in çok daha aşağısında gideceğinizi anlatacağım ama %1'lik teknik olarak harekette aşağı gittiğinde, aldığımızda aşağı, sattığımızda yukarı gittiğinde bütün pozisyonumuzu kaybetme durumumuz ortaya çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar yüksek kaldıraç her zaman risk teşkil eder.
O yüzden yüksek kaldıraç kullanırken dikkatli oynayın. Şimdi hocam ben yüksek kaldıraç kullanıyorum ama nasıl yaparım? Şimdi burada yüksek kaldıraç kullanıyorsanız şunu yapabilirsiniz. Aslında bu kaldıracı bir nevi düşürmek oluyor arkadaşlar. Ben diyelim ki şuraya 10 yazalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet 10. Şimdi diyelim ki bir alış pozisyona gireceğim. 100 kaldıraçla oynuyorum. Paramın %10'uyla oynarsam arkadaşlar bakın 2.9 dolar diyor, görüyor musunuz? Paramın %10'uyla oynarsam aslında bu kaldıracı ona düşürmüş oluyorum, öyle düşün. Yani kaldıracı küçültmüş oluyorum. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Siz en başta kaldıraç oranınızı düşük belirleyip düşük kaldıraçla oynayabilirsiniz. Buraya çok dikkat edin. Piyasaya yeni giren birçok kişi bilmeden yüksek kaldıraçla işlem yapıyor arkadaşlar. Bundan kesinlikle uzak duralım. Şimdi pozisyonumuzdaki karımızı, zararımızı nasıl hesaplarız? Bu kısma gelelim. Bu kısımda son derece önemli arkadaşlar. Bakın burada bir hesap makinesi var. Benim size her zaman tavsiyem şu. Daha pozisyona giriş yapmadan, yani daha pozisyonunuzu açmadan muhakkak buradaki hesap makinesini kullanın. Bu arada yine hesap makinesinin detaylı videosu aşağıda var. Açıklamaları lütfen dikkatli okuyun arkadaşlar. Şimdi hesap makinesine tıkladım. Neler hesaplayacağım? Önce şuradan örnek bir pozisyon. Ben diyelim ki 8900. Şu kadarlık bir işlem açacağım. Şimdi gideyim hesap makinesine. Burada gözükecek zaten. Bakın. Şimdi PNL. PNL ne arkadaşlar? PNL'de 3 tane hesaplama cihazı kullanacağım. PNL'de ben ne kadar kar edeceğimi hesaplayacağım. Daha pozisyona girmeden. Diyorum ki ben 8900'den gireceğim. Bakın quantity yazan yer büyüklük arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. 0 nokta, bakın şurada. 0 nokta, bakın burası. Neydi arkadaşlar giriş fiyatım? Daha ben pozisyona girmeden her şeyimi hesaplamak istiyorum. Pozisyondayken de hesaplayabiliriz. 0.072. Ben diyorum ki 9100'den çıkacağım. Hocam kaldıracı ayarlamadın. Ayarlayayım ama burada kaldıracı ne seçtiğiniz önemli değil. Büyüklük önemli olduğu için arkadaşlar karınız değişmeyecek. Ben yine 100 kaldıracı seçtim. Hatta 103 olmuş. Sizin için 100'e çektim bunu. Bu arada bunu dediğim gibi önemli olan arkadaşlar dursun burada. Çünkü önemli olan şuradaki büyüklük. Bu büyüklüğü yazdığınızda sizin aldığınız miktar ortaya çıktığı için kar oranınız aynı çıkıyor zaten. Şimdi ben dedim ki ben 8900'den alacağım. 9100'den satacağım. Bu kadarlık alacağım. 0.0072. Hesapla diyorum arkadaşlar. Bakın diyor ki bana sen bu pozisyonu eğer açar da oradan kapatırsan 8900'den açar da 9100'den kapatırsan 14.40 dolar kar edersin diyor. Demek ki hesaplama aracında PNL ne işe yarıyormuş? Bizim kar oranımızı aynı zamanda şimdi zarar oranında göstereceğim, hesaplamamızı sağlıyor. Ben pozisyona 8900'den girdim. Eğer bu Bitcoin long pozisyon, bakın yani alış yaptım. Bu Bitcoin 8700'e düşerse ne olur? Hesaplayalım arkadaşlar. Bakın bu sefer ne oldu arkadaşlar? Bu sefer de az önce 200 dolar arttığında 14.40 dolar zarar ediyordum. Şimdi de kar ediyordum. Şimdi de 14.40 dolar zarar ediyorum. İkinci, target price. Target price ne demek arkadaşlar? Target price şu demek arkadaşlar. Ben 8900'den giriş yapacağım ve girdiğim pozisyonda %10 kar etmek istiyorum. Hocam bu %10'u neye göre edeceğiz? Bakın ne dedim? Her zaman açtığınız işleme göre hesaplanır. Ben şu an ne kadarlık işlem mesela 6.67. %10 kar ettiğim zaman 6 dolar kar etmiş olacağım. Öyle düşünün. Hesapla diyorum. Bakın diyor ki size. Burada kaldıracı seçmeniz önemli bu arada arkadaşlar. Sen eğer 100 kaldıraçla bir işlem açarsan 8900'den giriş yaparsan 8908'e gelince kapat, %10 kardasın diyor. Ben diyorum ki hayır, ben %50 kar etmek istiyorum.
Bu hesaplama aracı arkadaşlar. O zaman diyor ki sen 100 kaldıraçta pozisyona girdiğinde 8944'e gelirse fiyat alış pozisyonunda arkadaşlar sen %50 kar edersin. Neye göre %50 kar edersin? Dikkat edin arkadaşlar. Açtığım pozisyondaki şurada yazan cost'a göre, büyüklüğe göre. Tüm parama göre değil. Açtığım pozisyonun büyüklüğüne göre. Yani 10 dolarlık bir pozisyon açtım. %50 kar ne demek? 5 dolar kar demek arkadaşlar. Şimdi üçüncü ve en önemli kısma geçelim. Liquidation price. Liquidation price likidasyon fiyatı. Likidasyon ne demek? Likidasyon arkadaşlar pozisyon ilgili birazdan göstereceğim seviyeye geldiğinde tüm paranızı kaybetmeniz demek. Şimdi hocam izole marjin vardı, çapraz marjin vardı. İzole marjinde tüm paramızı kaybetmiyorduk. Çapraz marjinde tüm paramızı kaybediyorduk. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi onu hemen göstereceğim arkadaşlar. Bunu da bu arada pozisyona daha girmeden açmanızı, hesaplamanızı tavsiye ederim. Son derece önemli. Şimdi entry price'ımız neydi, giriş fiyatımız yine? Ben daha pozisyona girmeden hesaplıyorum. 8900'dü. Biz ne kadar alıyorduk arkadaşlar? 0.072. Şimdi arkadaşlar burada şu devreye giriyor. Ben izole marjinde oynasaydım gördüğünüz gibi sadece 6.84 dolarlık işleme, pozisyona para ayıracaktım. Dolayısıyla ne olacaktı arkadaşlar? Likidasyon seviyem şimdi göreceksiniz, ona göre belirlenecek. Bu izole marjin için hesaplama yapıyorum. Hesapla dedim. Bakın diyor ki eğer diyor sen izole marjinde 100 kaldıraçla 8900'den bu kadarlık bir işlem açarsan bu kadar para harcayacağız ya arkadaşlar. 8840'a 6.84 dolarının tamamını kaybedersin diyor. Şimdi bu pozisyonu çaprazda açsaydık. Çaprazda açsaydık ne yapıyordu arkadaşlar? Paramızın şu an ne kadar paramız var? 29.16. Paramızın tamamını likidasyon seviyesi hesaplamada kullanıyordu. Hesaplayalım. Ne oldu arkadaşlar? 8529. Bu sefer ne diyor? Sen 8900'den bu pozisyonu açarsan çapraz marjinde yani cross marjinde 8529'a bu düşerse tüm paranı kaybedersin. Likidasyon hesaplamada bu şekilde arkadaşlar. Oldukça basit. Şimdi arkadaşlar temel olarak bazı şeyleri anlattım. Şimdi detay kısmına geçeceğim. Buraları çok uzatmayacağım. Aşağıda videoları var. Şimdi burada geliyoruz. Post only ne demek? Mobil cihazlarınızda arkadaşlar yalnızca yayınla ne demek? Buna geçelim. Arkadaşlar vadeli işlemlerde de bir borsa biliyorsunuz bir komisyon alıyor. Şimdi maker ve taker kavramı var. Maker piyasa yapıcı. Taker da piyasa alıcı demek arkadaşlar. Bunun videosunu şu an sağ üstte koyuyorum bu arada. Bunu bir izleyin. O zaman maker taker ne demek anlayacaksınız. O detaya girmeyelim. Şimdi maker'lar eğer bir maker olursanız bunu olmak çok zor değil bu arada. Videoyu izleyin. Bir şey yapmanız gerekmiyor. %10.000'de 2 bir komisyon ödüyorsunuz. Eğer taker olursanız da 10.000'de 4 bir komisyon ödüyorsunuz. Yani daha fazla bir komisyon ödüyorsunuz. İşte post only yani yalnızca yayınla seçeneğini tıkladığınızda pozisyon açmadan alışa tıklarsanız size her zaman maker yapıyor. Yani daha az komisyon ödemenizi sağlıyor. Post only seçeneği neymiş? Yalnızca yayınla seçeneği sizin 10.000'de 2 komisyon ödemenizi sağlıyor ve maker olmanızı sağlıyor. Yani kısaca daha az komisyon ödemenizi sağlıyor. Şimdi reduce only ne demek? Yani yalnızca azalt ne demek? Bundan bahsedelim. Bundan bahsetmek için yine bir pozisyon açacağım arkadaşlar sizler için. Şuradan market fiyatından şu yine kaldıracı düşürelim şuralara. Şuradan bir pozisyon açtım. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim açtığım pozisyon ne arkadaşlar? Long pozisyon, alış pozisyonu. Bu pozisyonu kapatmam için ne yapmam lazım? Bunu satmam lazım. Şimdi buradan fiyat yazıp satabilirim. Göstereceğim onu. Bir de nereden satabilirim? Şuradan satabilirim. Bakın şimdi.
Ne kadarlık bir pozisyonum var? 1.07. Büyüklüğüm ne? 0.203. Şimdi bakın. Ben geldim şuraya sat yaparsam. Görüyor musunuz? Tamamıyla sat yapıyor. Şurada Reduce Only'yi tıkladığımda bakın %100'e çekeyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Pozisyondaki kadar sat yapıyor. Bakın şu an gelip yani pozisyonumu kapatacak kadar. Yani işlemin büyüklüğü kadar. Bakın. Sell yapayım. Bakın arkadaşlar geldi pozisyonu kapattı. Yani buradaki Reduce Only yalnızca azalt seçeneği siz pozisyondayken pozisyonunuzun daha kolay bir şekilde kapanmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani uğraşmıyorsunuz. Burada Reduce Only'ye tıklıyorsunuz. Sadece pozisyonunuz ne kadar açıksa size onu gösteriyor. Bu sayede pozisyonunuzu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Reduce Only de oydu. Başka neyden bahsedebiliriz? Hedge Mod. Hedge Mod'dan bahsedebiliriz. Arkadaşlar Hedge Mod nedir? Yine aşağıda yer alacak. Hedge Mod hem alış hem satış yapmanızı sağlayan moddur arkadaşlar. Bu biraz gelişmiş bir özellik. Bunu da yine sağ üstte veriyorum. Genel olarak arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Stop limitten bahsetmedik. Çok özür diliyorum. Hemen oraya da girelim. Stop limit, stop market. Şimdi bir pozisyon açalım. Yine. Şimdi bir long pozisyon açıyoruz arkadaşlar. Bakın açtık. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz pozisyona 8906'dan girdik. 4754'ten ne yapıyoruz? Cross margin'de olduğumuz için tüm paramızı kaybediyoruz. Şimdi Bitcoin düşerse diyoruz. Siz diyoruz ki borsaya sen benim bu durumda zararımı durdur. Şimdi zararımı durdurmak için ne yapmam lazım? Yine aşağıda var. Bu arada stop limit kullanmam lazım. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın. Üçünü de anlatacağım size. Stop limit'e basıyorum. Bakın Reduce Only işaretli. Görüyor musunuz arkadaşlar? Stop limit'e bastım. Şimdi bu pozisyonumu stop limit kullanmak için ne yapmam lazım? Açık pozisyonu long pozisyonu short'la kapatmam lazım. Geliyorum. Diyorum ki mesela ben Bitcoin 8700'e düşerse 8680'e kadar bak geldim tıkladım. Bakın görüyor musunuz? Pozisyon aynı arkadaşlar. Bak. Sat. Yani arkadaşlar bu pozisyonu kapat. Bakın 0.007 geldim. Bakın 0.007. Şimdi karıştırılan nokta. Hocam bu 8700 8680 yazmak şu mu demek oluyor? 8700'e değdiğinde bu emri tetikle 8680'de sat. Hayır arkadaşlar bakın. Bu emir 8700'e değdiği anda tetiklenir. Bu aralıkta bu işlemim tamamlanıncaya kadar devam eder. Bakın 8700'de başlar. Sonra mesela diyelim ki 8700'de ben satıyorum ya. Yeterli alış var. Bu kadar alış var. 8700'de pozisyon tamamen kapanır arkadaşlar. Bunun bilgisini size vereyim. Şimdi stop market. Stop market ne işe yarar arkadaşlar? Stop markete gelelim. Stop markette diyoruz ki arkadaşlar bakın az önceki örnekteki gibi. Bu sefer diyoruz ki arkadaşlar tek fiyat giriyoruz. Fiyat 8800'e gelirse ne olursa olsun artık benim pozisyonumu kapat. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Pozisyon yani işlem 8800'e değdiği an artık fiyat nereye giderse gitsin bu pozisyonunuz, ilgili pozisyonunuz kapanana kadar devam ediyor arkadaşlar. Trailing stop ne demek? Bu da aşağıda var arkadaşlar. Bu biraz daha detaylı. Bunu da aşağıdan bakın. Videoyu son veriyorum arkadaşlar. Çok aşırı uzun olmasını istiyorum. Yine merak ettiğiniz, mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum. Merak ettiğiniz her şey. İşte şuradaki şeylere kadar arkadaşlar göstereyim size. Bakın GTC nedir, IOC nedir, FOK nedir onlara kadar her şey aşağıda açıklamalarda var. Ben basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğendiniz. Kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Dediğim gibi vadeli işlemlere ilk kez giriş yapıyorsanız Türkiye referans kodunu kullanmayı unutmayın. Yine Binance hesabınız yoksa aşağıda vereceğim %20 komisyon indirimli linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.